Hoş geldiniz. Bugün tarot sizin uzun süredir görmediğiniz, bastırdığınız ama artık yüzleşmeniz gereken gerçeği önünüze koyacak. Bu açılım zamansızdır. Ne zaman denk geldiyseniz mesaj sizindir. Hazırsanız birlikte kartlarımızı açalım. Sizler de odaklanın. Neyi bilmeniz gerekiyor ya da görmeniz gereken ne? Hadi birlikte kartlarımıza soralım. Bakalım bilmeniz gereken neymiş? Dönüşüm kartı, ayna, zincirlerini kır diyor. Burada güzel bir dönüşüm enerjisi var sevgili izleyiciler. Bakalım sonraki kartlarımız ne olarak açılacak? Şöyle yapsam sizler de daha net görebilirsiniz. Bir diğer kartımızı da hemen diğer destemizden açalım. Bakalım kartlar size hangi mesajları verecek? Evet, savrulmak. Çok fazla hayal kuruyorsunuz. Ama hayallerinizi bir türlü harekete geçiremiyorsunuz gibi. Sanki siz neyi hayal ederseniz edin, hep kadersel süreçleri, kadersel döngüleri yaşıyorsunuz gibi hissettirdi. Hemen tarot destemizden de bakalım. Neyi görmeniz gerekiyor? Neyi görmeniz gerekiyor? Değnek üçlüsü ufukta bir bekleyişin olduğundan bahseder. Tamamlanma. Dünya kartı tamamlanma der bizlere. Bir diğer kartınız tılsım dörtlüsü. Dörtlülerle gidiyoruz bugün. Hadi bakalım. Tılsım kralı, büyücü. Şimdi burada aslında net olarak şunu söyleyebilirim. Yani kartların bana ilk hissettirdiği şey hayatımızda bir değişim ve dönüşüm enerjisi var. Ama bu dönüşüm, değişim sanki bunu uzun süredir bekliyorsunuz ya da erteliyorsunuz. Ertelediğiniz şeylerden de bahsediyor aslında bizlere. Ve aslında şu anda sizin enerjinizde çok güçlü bir kader vurgusu var da diyebilirim sevgili izleyiciler. Sanki hayatınızın bazı bölümlerinde kontrol sizde değilmiş gibi hissettim açıkçası kartlara baktığım zaman. Ama aynı zamanda içinizde bir yerde bu böyle olmak zorunda değil diyen bir sesle yükseliyor. Yani bir şeylerin kontrolünü ele almak istediğinizden de bahsedebilirim. Bu dönem sizin için özellikle ilişki temalı bir yüzleşme olabileceğini öngörebilirim. Bu partneriniz, eski partneriniz, bağ kurduğunuz biri ya da enerjisi bitmemiş bir bağlantı olabilir. Ve siz de aslında hala sanki bunun farkındasınız. Bir bağ hala sizi tutuyor. Yani şu anda bile bir bekleyiş içerisindesiniz. Belki birinin size gelmesini bekliyorsunuz ya da birinden haber bekliyorsunuz. Hani bir gün onun geleceğini biliyorsunuz gibi bir enerji bu. Ve tarot burada aslında size diyor ki her şeyi anında çözmek zorunda değilsin. Bu süreç bilinçli bir sabır gerektiriyor diyor. Çünkü hayatında şu anda bir şeyler dönüşüyor. Hem dönüş kartım hem de aslında dünya kartım ve kelebek kartım burada bir şeylerin dönüşeceğinden, yenileneceğinden de aslında sana bahsediyor. Özellikle kelebek enerjisi şu an yaşadığın kırılmalar seni daha hafif, daha özgür bir versiyona taşıyor der. Evet şu anda sıkıntılı bir süreçte olabilirsin ama bu dönem şunu hatırla. Hani tırtıl kelebeğe dönüşmeden önce nasıl o kozonun içindeyken farklı bir boyuttaysa, farklı bir evredeyse sen de aslında tam olarak şu anda onu yaşıyorsun. Yani bir yapı oluşmadan önce bir şeyin yıkılması gerektiğinden de bahsedebilirim sana. Ve şu anda asıl saklanan gerçek, yani tarotun bize verdiği asıl tema ne biliyor musunuz? Siz aslında çok uzun süredir bir bekleme enerjisindesiniz. Hayatınızda bir şeylerin değişeceğini biliyorsunuz ama adım atmak ve atmamak arasında sıkışmış bir ruh hali içerisindesiniz. Özellikle değnek üçlüsü burada bunu bana hissettiriyor ve sanki
bir limanda bekliyorsunuz ve o gemi artık gelmiyor gibi. Kendinizi tutuyorsunuz, duygularınızı, isteklerinizi, hatta potansiyelinizi bile sıkıca saklıyorsunuz. Burada kartlarım size diyor ki siz kendi ışığınızı kendinizden bile saklıyorsunuz. Ve dünya kartı burada çok net. Bir döngüyü kapatma gücün var der sana. Ama bu ertelediğin için, yani bu döngüyü kapatacak potansiyelin var. Ama bunu sürekli ertelediğin için aynı dersle karşılaştırılıyorsun. Yani burada kendi karmanı yaratıyorsun gibi bir enerji de. Bir şey sana aslında kapıyı açıyor. Yani bunu yapacak imkanın var, potansiyelin var ama hareket etmiyorsun, eyleme geçmiyorsun. İşte burada bu zinciri kırmadığın için hayat seni hep aynı şeyle sınıyor ne yazık ki. Ki buradaki büyücü kartının sana gelmesi doğrudan aslında sana şu gerçeği fısıldıyor. Kendini küçümseme. İstediğin şeyi yaratamazsın sanıyorsun ama gerçek bu değil. Gerçek tam tersi, içinde kilitli, uyanmayı bekleyen muazzam bir gücün olduğundan bahseder sevgili izleyicim. O yüzden bu gücü ortaya çıkar der buradaki büyücü kartı sana. Şimdi bu kolektif enerjinin gölge tarafında uzun süreli bir yorgunluk, duygusal kapanma, içe çekilme enerjisi var. Kalbinizin bazı parçaları artık hissetmekten yorulmuş gibi. Ve tarot burada saklanan başka bir şey de gösteriyor aslında. Sen gücünü hep başkalarına veriyorsun. Onay beklemek, değer görmek ya da istemek, birinin adım atmasını beklemek. Ve Tılsım Kralı burada sana der ki gerçekte sadakat ve güven, istikrar, enerjisini en çok sen hak ediyorsun. Ama bunu almaya değil vermeye programlısın. Yani denge bozuk der sevgili izleyicim. O yüzden bu konuyla alakalı mutlaka dengeye gelmen gerekiyor. Sürekli birileri iyi olsun ya da sürekli birilerinin istediği olsun diye yaşayamazsın. Biraz burada aslında kendi değerini ön plana al der kartlarım sana. Şimdi aşk tarafında da çok net bir mesaj var. Tablonun tamamına baktığım zaman bir bağı çözmeden hayatında ne yazık ki yeni bir kapı açılmayacak. Bu ille fiziksel bir ayrılık değil. Bazen sadece kafa içinde taşınan burukluk bile bu bağı zehirler. Ve sen değişiyorsun ama karşındaki kişi değişmiyor olabilir. Dönüşüm kartı burada sana der ki ilişkide artık eski sen yok. Bu yüzden duygu dengeleri değişiyor, roller değişiyor, beklentiler değişiyor. Sen artık güçlü versiyonuna doğru yükseliyorsun sevgili izleyicim. Ve buradaki karta baktığım zaman eğer bu videoya denk geldiysen yani mutlaka buraya çekilmende bir sebep var. Senin çok derin bir yerden geldiğinden bahsediyor. Mıntıkalı burada sana der ki dünyaya hafiflik, iyileştirme ve sezgi getiren kişilerden birisin. Belki de bu yüzden buradasın. Ve insanlar evet sana kolay bağlanıyor ve enerjin çekici. Ve o yüzden de sen de bunu bildiğin için belki de kimseyi incitmek istemiyorsun ama bazen kendi değerlerini de geri plana atıyorsun. Bunu yapma der. Ve ayna kartımız sana saklanan son gerçeği söyleyecek olan kart. Seni en çok tetikleyen şeyin aslında içinde iyileşmeyi bekleyen şey olduğundan bahsediyor. Yani şunu demek istiyorum. Birine kızıyorsan aslında o sende bastırılmış bir yarayı kesinlikle gösteriyor der. Aynalamaktan bahsediyor. Yani kızdığın şey aslında sende bastırılmış bir yara der. Evet sevgili dostlarım, genel olarak tarotun size sakladığı gerçeği şu şekilde özetleyebilirim. Sen değişiyorsun ama hayatının bazı parçaları artık seninle uyumlu değil ve evren seni buna hazırlıyor. Bir kapı kapanıyor diye korkma. Senin için çok daha güçlü, çok daha dürüst, çok daha temiz bir kapı açılıyor. Eğer bu açılım seninle uyumlandıysa yorumlara bir kelebek bırakabilirsin. Yeni videoda daha derine ineceğiz. Destina Tarot'tan
Herkese sevgiler.